Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün maalesef sıvıları vurduran, aşıları olan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haberi sizlerle paylaşacağım. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından bulunan sıvılarla ilgili iddialar maalesef gündemimize düşmeye devam ediyor. Almanya'da sıvılara bağlı olarak bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin hastanelere başvurduğu ortaya çıktı. Peki aşıları olan insanlarda en çok hangi belirtiler görülüyor? Bunları hemen sayıyorum. Ardından bu sıvıları olanların neler yapması gerektiğini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Tansiyon, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar, unutkanlık, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları, mide hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, inme, pıhtı atma. Özellikle arkadaşlar bu pıhtı atmanın altını çiziyorum. Son yıllarda ben hiç bu kadar pıhtı atarak felç kalan, şuurunu yitiren, hareket kabiliyetini kaybeden hasta görmedim. Kalp ve damar hastalıklarının ben hiç bu kadar arttığını yine görmedim. Gerek Türkiye'de gerekse de Almanya'da bu hastalıklar nedeniyle hasta sayısının son 3 yılda en az %100 oranında arttığını biliyoruz, gözlemliyoruz. Özellikle beni izleyen hekim arkadaşlara şu soruyu soruyorum. Siz meslek hayatınız boyunca bu kadar hasta yoğunluğu yaşadınız mı? Ben bunları anlatırken sakın beni yanlış anlamayın. Ben bu hastalıklar geçmişte yoktu demiyorum. Ancak bu kadar çok hasta yoktu diyorum. Değerli izleyicilerimiz, bakın ben kendi yakın çevremden bir örnek vereyim. Bir arkadaşım daha 47 yaşında, evinde oturuyor, hiçbir sağlık problemi yok, beynine pıhtı atıyor ve beyin kanaması geçiriyor. Bu ve benzeri daha pek çok kişide bu tür rahatsızlıkları görüyoruz, duyuyoruz. Şanslı olanlar bir şekilde kurtarıyor. Ancak şansı olmayanlar maalesef ya aramızdan ayrılıyor ya da hayatının bundan sonraki kısmını engelli olarak geçirmek zorunda kalıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, ben bunları anlatınca bazıları bana kızıyorlar. Bakın, ben şunu söylüyorum. Özellikle de doktorlara şunu söylüyorum. Siz bir hekim olarak bu sıvıların, bu aşıların gerçekten insanlar üzerinde, denekler üzerinde ciddi anlamda denendiğini ve tıp literatüründe daha önce bulunan aşılar gibi aynı süreçlerden geçtiğini iddia edebiliyor musunuz? Bakın, pandemi döneminde EMA yani Avrupa İlaç Ajansı acil koduyla bu sıvılara onay verdi. Şimdi bu sıvılarla ilgili olarak aksi yönde görüş bildiren herkesin aforoz edildiğini, yani özellikle de hekimlerin bu konuyla ilgili negatif, yani ben bu sıvılara karşıyım diyenlerin lisansının alındığını biliyoruz. Meslekten men edildiğini biliyoruz. Gazetelere, televizyonlara çıkartılmadığını da biliyoruz. Bakın, ben tarafsız bir gazeteci olarak şunu soruyorum. Neden bu sıvılarla ilgili olumsuz görüş beyan edenler adeta cezalandırılıyor? Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci neredeler? Kamuoyunda bakın bu kadar çok hasta konuşuluyorken, vaka sayıları bu kadar çok artarken neden sessizler? Oysa ki Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci bu sıvıları, yani bu aşıları piyasaya sürmeden önce her gün televizyonlara çıkıp açıklamalar yapıyorlardı. Bizim aşımız, sıvımız %90 koruyor, %95 koruyor diye konuşuyorlardı. Kamuoyunda bu kadar çok bu olay şu anda konuşuluyorken neden çıkıp bir tek kelime etmiyorlar? Sizce bu bir soru işareti değil mi?
Bakın ben bilimle ilgili konuşmuyorum. Ben süreci anlatıyorum. Ben doktor değilim. Birileri daha önce bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz açıklamalarda bizi eleştirdiler. Saygı duyuyoruz. Bir sorun yok. Eleştirebilirler. Şimdi ben soruyorum. Bununla, bu sıvılarla ilgili, bu sıvıların insan hayatına zararlı olduğuna dair bir test var mı? Bir test yapılabiliyor mu? Hayır. Doktorlara dediler ki, mesela aile doktoruna dediler ki sen sorumlu olduğun kişilere bu aşıları, bu sıvıları vuracaksın. Doktor ne yaptı? Vurdu. Kendisine verilen emir bu yönde. Hiçbir doktorun çıkıp itiraz ettiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Çok az. Edenleri de aforoz ettiler. Cezalandırdılar. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin dokunulmazlığı mı var? Bu sıvıların dokunulmazlığı mı var? Dönemin Başbakanı Merkel'in dokunulmazlığı mı var? Dönemin Almanya Sağlık Bakanı'nın dokunulmazlığı mı var? Neredeler? Kim bu işin sorumlusu? Hiç kimse taşın altına elini sokmuyor. Olan kim oldu? Sana oldu. Bu sıvıları vurduranlara oldu. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu kadar çok hasta sayısı ortadayken Dünya Sağlık Örgütü ne yapıyor? Bu sıvılar pandemi döneminde çıkıp yine Dünya Sağlık Örgütü sürekli açıklama yapıyordu. Şimdi nerede bu Dünya Sağlık Örgütü? Şimdi soru bir. Dünya Sağlık Örgütü'nün finansmanı, parası nereden geliyor? 2. Windows yazılımının sahibi olan Bill Gates bu işin neresinde? Bir bilgisayarcının, yazılımcılığın sıvılarla, aşılarla ne işi var? Basit bir soru, değil mi? Peki, yine bir soru daha. Bu pandemi başladığı dönemde Çin'de sokaklarda düşen insanlar görüyorduk, değil mi? Televizyonlar sürekli bunları yayınlıyordu. Korkuyu pompalıyorlardı, değil mi? Siz pandemi döneminde nereden beni izliyor olursanız olun, sokakta koronavirüse bağlı olarak düşen adam gördünüz mü? Şimdi bu koronavirüs nereden çıktı diye Amerika'da, Almanya'da, pek çok ülkede soruşturmalar, araştırmalar yapıldı, değil mi? Sonuç var mı? Bak 4-5 yıl geçti. Sonuç var mı? Ne oldu bu soruşturmalar? Bu koronavirüs denilen virüs nereden çıktı? Cevap var mı? Yok. Peki. Şimdi bir olayın failini, yani bir olayı işleyeni bulmak için kime yaradığına bakmak lazım. Değil mi? Faili bulacağız. Bak. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech adlı bir şirketin ortaklarılar, değil mi? Bu işten karlı çıktılar mı? Para kazandılar mı? Evet, kazandılar. Almanya devleti bu işten yaklaşık 400 milyar euro vergi kazandı mı? Evet, kazandı. Bu işten Profesör Doktor Uğur Şahin'in ortağı olan Pfizer Amerikalı ilaç şirketi tıpkı Profesör Doktor Uğur Şahin'in şirketi gibi para kazandı mı? Evet, kazandı. Değil mi? Peki Dünya Sağlık Örgütü istediğini insanların üzerinde denetti mi? Yaptırdı mı? Evet, yaptırdı. Yine Rockefeller ailesi var mesela. Değil mi, Amerika'da biliyorsunuz. Bunların açıklamaları var. Dediler ki dünya nüfusu çok yüksek. Bu nüfusun azaltılması gerekiyor dediler. Değil mi? Dünya nüfusu azaldı mı? Evet, azaldı. Bunu da yaptılar. Bu sıvıların insan hayatında herhangi bir yan etkiye neden olmadığını düşünüyor musunuz? Masumlar mı? Sizin çevrenizde az önce saymış olduğum hastalıkları yaşayan ya da bizzat siz yaşıyor musunuz? Var mı bu hastalıklar? Arkadaşlar, şu an dünyada gerçekten çok büyük bir oyun oynanıyor. Ve insanlığı da korkutarak, korku salarak kullanıyorlar. Ben bu işle ilgili konuşanların, yani bu sıvıları vurduracaksınız diye toplumu büyük bir şekilde
mecbur bırakanların masum olduğuna inanmıyorum. Mesela hangi ülkede olursa olsun. Ey doktorlar, ey hekimlerimiz, size saygı duyuyoruz. Mesleğinize asla bir şey söylemiyorum. Yine pandemi döneminde her gün televizyonlara çıkıyordunuz. Maske tak, onu yap, bunu yap, elini dezenfekte et, onu yap, bunu yap, şunu yap diye bas bas bağırıyordunuz. İnsanlar uçaklara binemediler, işe gidemediler. İnsanlar ekonomik olarak büyük krizlere girdiler. Hep bunları konuştunuz değil mi televizyonlarda? Şimdi neden çıkıp konuşmuyorsunuz? Sadece bir maskeyle ilgili bile neden açıklama yapmıyorsunuz? Neredesiniz? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Merak ediyorum. Ey profesörlerimiz. Bak, Almanya'da yüz binlerce insan bu sıvılara bağlı olarak doktorlara başvuruyorlar. Neredesiniz? Neden çıkıp konuşmuyorsunuz? Bana diyorlar ki, elinde senin bilimsel bir kanıt var mı diyorlar. Benim elimde bilimsel bir kanıt olması için sen ve senin gibi doktorların, hekimlerin bu sıvılar ya da bu aşılar hakkında bir çalışma yapması gerekiyor ki bir rapor koysunlar ortaya. Çalışma yapabiliyor musunuz? Yapmış olduğunuz, diyelim ki bir çalışma yaptınız. Dünyaca bilinen hakemli dergilerde yayınlayabiliyor musunuz? Yok. Hadi yapın bir çalışma. Elinizde bu sıvıların insan hayatına zararlı olduğunu gösterecek, ispatlayacak çalışma yapabileceğiniz bir test var mı? Yok. Önce siz şapkanızı bir önünüze koyun, düşünün bakalım. Bilimsel kanıt. Saygı duyuyoruz bilime. Tamam. Sen bilim insanı değil misin? Bana bunu soranlar, doktorlara söylüyorum. Bilim insanlarımıza söylüyorum. Hadi bir çalışma yapsana. Hadi yapacağım bu çalışma için bir fon bulsana. Hadi bir para bulsana, bakayım bulabiliyor musun? Bu çalışmanın pahalı olduğunu ben biliyorum. Hadi bulsana bakalım. Her şeye git, bu ilaç firmalarına. Size sponsor oluyorlar değil mi bu ilaç firmaları? Sizi gezilere götürüyorlar. Değil mi? Şu ilacı şu kadar sayıda yazarsan seni işte Amerika'da bilmem ne tatiline götürürüm vesaire diyorlar. Değil mi bu ilaç firmaları? Hadi git bir tanesinin kapısını çal bakalım. Senin suratına çarparlar o kapıyı. Sevgili hekimlerimiz. Siz bu anlatılanların doğru olduğunu biliyorsunuz. Ama şu kafadasınız. Ya bilimsel çalışma, araştırma. Arkadaş, saygı duyuyoruz ama bilimsel çalışmaya müsaade edilmiyor ki. Bunu anlatıyorum ben. Neden kabul etmek istemiyorsunuz? Siz meslek hayatınızda az önce söyledim. Bu kadar hasta baktınız mı? Yok. Bu kadar hasta var mıydı? Yok. Herkes hasta kardeşim. Havadan nem kapan hastalanıyor artık. 10 yıl sonra ne olacak? Bunun cevabını sen bir doktor olarak, hekim olarak bana verebiliyor musun? 10 yıl sonrayı görebiliyor musun? Yok. Çünkü sana dediler ki, budur dediler, sen de vurdun değil mi? Görevini yaptın. Bir şey söylemiyorum ben sana. Şimdi yine bak, doktor arkadaşlar, bana kızanlar çok doktor var. Bu pandemi başladığında siz insanlara bazı ilaçlar verdiniz değil mi? Günde 5 tane 6 tane birden içirdiniz değil mi? Birkaç ay geçti, dediler ki bu ilaçların kullanılmaması gerekiyor. Sonra ne yaptınız? Başka ilaçlar verdiniz değil mi? Sonra da dediler ki yok, bu ilaçlar da kullanılmamalı dediniz. Deneme yanılma. İnsan hayatıymış, insanmış, hiçbir önemi yok. Yok. Sonuç alabildiniz mi? Yok. Şimdi konuştuğum doktor arkadaşlar diyor ki bize yapın dediler, yaptık. Tamam, yaptınız, iyi, güzel. Neden bunu kabul etmiyorsunuz? İnsanlar üzerinde bu ilaçların denendiğini neden söylemiyorsunuz? Çıkın söyleyin ya. Sağlık Bakanlığı mı sorumlu? Başbakan mı sorumlu? Cumhurbaşkanı mı sorumlu? Kim sorumluysa? Dünya Sağlık Örgütü mü? Avrupa İlaç Ajansı mı? Kim sorumluysa çıksın anlatsın. Ortada kimse yok. Uğur Şahin ve Özlem Türeci şu an İngiltere'de, Londra'dalar. Yeni bir kanser aşısı üzerinde çalışıyorlar. İnşallah insanlara bir faydası dokunur. Bak, ön yargılı değilim. Ama şunu söylüyorum. Diyorum ki siz neden ortada bu kadar hasta varken bu virüsle ilgili defteri kapattınız? Neden çıkıp konuşmuyorsunuz? Cevap yok.
Arkadaşlar lütfen sizler de görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Bu ve benzeri konularla ilgili bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.